Belki televizyonunuz kendi kendine reset attı, belki de siz yanlış bir ayar düğmesine bastınız. Belki de ufaklık kurcalarken televizyonunuzun kanal ayarları bozuldu. Belki de televizyonunuzu yeni aldınız. Kim bilir? Girdiniz internetten TürkSat uydu ayarlarına, o da ne? Ben nasıl şey yapacağım bunları ya? Gerek yok bu kadar kalabalığa. Hadi gelin uydu ayarlarını basit bir şekilde otomatik olarak yapalım. Eğer ki televizyonunuzun ayarları bozulduysa kumandadan Settings düğmesine basıyorsunuz. En aşağıda gelişmiş var. Açılan menüden genele geliyoruz. Burada başlangıç ayarlarına geri dön var. Buna basıp televizyonumuzu önce bir sıfırlamamız gerekiyor. Bu televizyonun üstünde olan bütün programları sıfırlayacaktır aynı zamanda. Onayla diyoruz. Şu anda fabrika ayarlarına çeviriyor televizyonu. Televizyonunuzda akıllı kumanda varsa ortadaki düğmeye basın. Neredesiniz diyor. Language'den dili seçiyoruz. Türkçe. Şu anda dil ayarlarını Türkçe'ye çevirdi. Ülkeden yaşadığınız ülkeyi seçiyorsunuz. Türkiye'yi bulduk ve seçiyoruz. Sağ tarafta kaçıncı ayarda olduğumuzu gösteriyor. Buradan tamam diyorum. Seçmiş olduğumuz konum bilgisi televizyonumuza kaydedildi. Dilde kaydetmiştik zaten. Ne diyor? Bağlanın diyor. İnternete nasıl bağlanmak istiyorsunuz? Televizyonunuzda Ethernet kablosu bağlı ise buradan. Eğer ki Wi-Fi ile televizyonunuzu internete bağlayacaksanız buradan bağlanabilirsiniz. Ben de şu anda bağlamak istemiyorum. Buraya bağlanma diyorum. Evde mi kullanıyorsunuz, mağazada mı kullanıyorsunuz diyor. Mağazayı seçerseniz demo versiyonunu oynatacaktır sürekli. Biz evde kullanacağız tabii ki. Televizyon sinyalini seçeceğiz. Eğer ki hem televizyonunuzun uydusunu kullanıyor hem de bir harici uydu alıcısı kullanıyorsanız bu seçeneği seçin. Sadece bir uydu alıcısı kullanıyorsanız bu seçeneği seçin. Sadece televizyonunuzun uydu alıcısını kullanıyorsanız bu seçeneği seçmeniz gerekiyor. Ben televizyonun uydu alıcısını kullanıyorum. O yüzden sadece TV diyorum. Tamam dedim. Antenle mi, kabloyla mı, uyduyla mı bağlanıyorsunuz? Eğer televizyonunuzda karasal yayın için bir anten bağlantısı varsa bunu seçeceksiniz. Eğer ki kablo TV kullanıyorsanız bunu seçeceksiniz. Eğer ki uydu yayını alıyorsanız bunu seçeceksiniz. Hepsi birden varsa hepsini tek tek de seçebiliyorsunuz. Ben sadece uydu yayını aldığım için kabloyu ve anteni kaldırıyorum. Boş boşuna kanal aramasın. İleri diyorum. TürkSat uydusunu kullanacağız. İleri diyorum. Burada standart olarak 42E uydu alıcımız geldi. Bundan sonra 42A ve 42B uyduları da fırlatıldı. Ancak buna takılmayın siz. Burada 42E yazıyorsa otomatik olarak aradığında diğer frekansları da bulacaktır. O yüzden uydu ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Ama değişiklik yapmak isterseniz de uydu ayarlarından şuradan artıya basarak farklı frekanslar ekleyebilirsiniz. Ama gerek yok çünkü bütün frekansları tarayıp otomatik olarak kendisi bulacaktır. Geri git diyorum. Şu eklediğimiz uyduyu silelim. Şimdi burada uydu ayarları geldi. Eğer hiçbir ayar yapmaz isek, direkt ileri dersek burada standart olarak bütün frekansları tarayacaktır. Eğer ki balkonunuzda size ait bir uydu varsa burada herhangi bir ayar yapmadan ileri dediğiniz takdirde otomatik olarak bütün frekansları tanıyacaktır. Buradaki uydu ayarlarına bir bakalım. TürkSat 42'ye, LNB frekansı 9750-10600. Bunlar otomatik geldi. 12380 ve 27500. LNB gücü açık. Gördüğünüz gibi şu anda aslında 00. Herhangi bir şey bulmayacaktır bu uyduda. Eğer ki sizin evinizde çanak anten varsa muhtemelen buradaki sinyal güçleri 100 ya da 80'e 100 tarzında bir şey olacaktır. Ben yine de standart ayarında bir arama yaptırmak istiyorum. A arama diyorum. Şifreli programları atla diyorum. Şifreli programları atlasın. Gereksiz zaman harcamasın bunları aramak için. Kör aramayı seçmiyoruz. Hızlı taramayı da seçmiyoruz. Bu şekilde başlat diyoruz. Şu anda bulduğu kanalları buraya yazacak. Bulduğu radyoları da buraya yazacak. Şimdiye kadar bulmasını bekliyordum ama hala 0 buldu. Zaten sinyal gücü de çok zayıftı. Bu standart ayarı evinizde çanak anten kurulumu var ise deneyin. Ben deneme amaçlı yapıyorum. Şu anda 7 kanal bulduk %5'te. Ama çok fazla bir şey bulacağını zannetmiyorum. Bakın burada TürkSat 42'ye yazıyor ama burada frekansları sürekli değiştiğini görebilirsiniz. Sürekli farklı frekanslara arama yapıyor. Şu görüntüden de nasıl bir arama yaptığımızı anlayabilirsiniz.
Burada direkt televizyonun arkasında çanak antenin bağlı olduğu bir kurulum yapısında arama yapıyorsunuz diyor şu anda. Tabii bizim televizyonumuza direkt çanak anten bağlı olmadığı için istediğimiz kanalları bulamayacağız. 3-4 dakikada %50'ye geldik ve 9 kanal buldu. Aramamızı tamamladık. Arama sonucumuzda 24 tane televizyon kanalı buldu ancak herhangi bir radyo bulmadı. Tamamlandı deyip kanallara bakalım. Yasal uyarımız var. İleri diyoruz. Koşullar var. Hepsini seç diyoruz. Kabul et diyoruz. Ek hizmetler. Hepsini seç diyoruz. Bunları daha sonra da diyebilirsiniz. Neleri yaptığımızı gösteriyor. Tamamlandı diyorum. Evet, ilk kanalımız herhalde İran kanalı bu. Persiye diyor. İran muhtemelen. İran'ın Çarkıfeleği çıktı. Kanallara bakalım şöyle bir. Burada TRT'ler var. Şimdi binamızda merkezi uydu sistemi varsa ne yapacağımızı gösterelim. Bu bizim işimize yaramadı. Televizyonu tekrar fabrika ayarlarına döndürdüm ve bütün ayarlarını yeniden yaptım. Aynı yere kadar tekrar geldim. Şimdi uydu ayarları diyorum. Üstüne tıklıyoruz uydumuzun. Zaten bir tane var. Bakın şurada da Isaac var. Sol taraftaki ekran resmine bakın. Televizyona direkt uydu bağlanıyor. Şimdi ben bu Isaac'i A'ya getiriyorum. Şu anda merkezi uydu sistemini gösteriyor. Isaac A dediğimiz zaman sinyal gücü %94 oldu. Sinyal kalitesi ise %100 oldu. Şimdi geri git diyoruz. Tekrar geri git diyoruz. Uydu ayarlarını yaptığımız yerdeyiz şu anda. Buradan ileri diyorum. Yine şifreli programları atlasın, hızlı aramasın, A arama yapsın, kör arama yapmasın. Kör arama rastgele arama yapacaktır. Saçma sapan kanallar bulup önünüze getirebilir. O yüzden atlıyorum kör aramayı da. Başlat diyorum. Bakın daha %0'dayız. 5 kanal buldu. Aha 14 oldu. 4 tane de radyo buldu. Az önce %100'deyken bile toplamda 22 tane kanal bulmuştu. Bu işlem yaklaşık yarım saat boyunca devam edecek. Gördüğünüz gibi sürekli de burası artıyor zaten. Hadi şimdi taramanın sonuna ilerleyelim. Yaklaşık yarım saatlik bir taramanın sonucunda 326 tane kanal, 105 tane de radyo bulduk. Az önceki taramamız ise 6-7 dakika sürmüştü ve orada da 22 kanal bulmuştuk. Ama esas aradığımız işte bu. 326 kanal. Tamamlandı deyip devam edelim. Yasal uyarılarımız var. İleri diyoruz. Daha sonra diyorum bunlara. Tamamlandı. Bu da ilginç bir açılışmış. Beyaz TV ile açılışı yaptık. Şimdi kanallarımıza bir bakalım. Tüm kanallarımız gördüğümüz gibi buraya gelmiş. Burada 320 tane kanal var. Evet, burada 336 tane kanal görüyorum şu anda. Bundan sonra da radyoya geçiyor. 105 tane de radyo kanalı bulmuş. Burada 400 kanal var. Benim izlediğim 4 tane. Onu nasıl yapacağız müdür? Burada başka bir sorunumuz var. Kanalları 330 tane kanalı izleyemeyeceğimiz için biz izleyeceğimiz kanalları tek tek ayarlamamız gerekir. O da bir sonraki içeriğimizin konusu olsun. Hazır olduğunda üst tarafta çıkan linkten kanalların nasıl ayarlanacağını da gösteririm. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.